1874 yazında New York'taki Branson ve Jarrett adındaki iş yeri için gittiğim bir seyahat sebebiyle Liverpool'daydım. Ben William Jarrett. Ortağım ise Zenas Branson'dı. Şirketimiz geçen yıl iflas etti ve zenginlikten beş parasızlığa sürüklenen Branson bu duruma daha fazla dayanamayıp öldü. İşlerimi bitirmiş olmanın getirdiği yorgunluk hissiyle uzun sürecek bir deniz yolculuğunun benim için faydalı olabileceğini düşündüm. New York'a dönmek için yolcu gemilerinin birinde yerimi ayırtmak yerine satın almış olduğum malları yüklediğim Morrow adındaki yelkenli bir gemide kendime bir yer ayırttım. Morrow bir İngiliz gemisiydi. Ancak yolcu kapasitesinin pek de fazla olduğu söylenemezdi. Yolcular yalnızca benden, genç bir hanımefendiden ve onun orta yaşlı, zenci bir kadın olan hizmetkarından oluşmaktaydı. Seyahatteki bir İngiliz kızının yanında böyle bir hizmetçinin bulunması başta bana tuhaf geldi. Ama daha sonra öğrendim ki genç hanımın babasının Devonshire'daki evinde aynı gün Güney Carolina'lı bir adamla kadın ölmüş. Bu hizmetçi de ölen kişilerden genç hanımın ailesine kalmış. Genç hanımla daha sonraki konuşmalarımızda ölen adamın akrabam olması gibi tuhaf bir olasılık geçti aklımdan. Ailemin bir kolunun zamanında Güney Carolina'ya yerleştiğini biliyordum. Ama onların başlarından geçenler hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Morrow gemisi 15 Temmuz'da Mersey Boğazı'ndan geçti ve bunu takip eden birkaç gün boyunca bulutsuz gökyüzü eşliğinde yolculuğumuza devam ettik. Denizci olmaktan başka bir meziyeti bulunmayan kaptan, yemek masası dışında bize arkadaşlık etme lütfunda bulunmadı. Aynı günlerde genç hanım Janet Harford ve ben birbirimizi yakından tanıma fırsatı elde ettik. Aslına bakılacak olursa zamanımızın çoğunu birlikte geçiriyorduk. Kendi kendini inceleyen bir aklım olduğu için sürekli analizler yapıp onun bende uyandırdığı garip duyguları tanımlamaya çalışıyordum. Beni sürekli onu takip etmeye iten, gizli ama güçlü bir çekimdi hissettiğim. Hissettiğim bu duyguları tanımlamaya çalışmam boşunaydı. Yalnızca en azından aşk olmadığından emin olabiliyordum. Kendime bunu telkin ettim. Onun da en az benim kadar samimi olduğundan emin oldum. Ona psikolojik kuşkularımı gidermekte yardımcı olup olmayacağını sorma girişiminde bulundum. İyi hatırlıyorum. Temmuz'un 3'üydü. Gece güvertede oturuyorduk. Bir an için yüzünü başka yöne çevirip suskun kaldı. Kaba ve uygunsuz davrandığımdan korkmaya başladım. Ama sonra gözlerini ciddiyetle benimkilere dikti. Sanki bana o gözlerle değil, o gözlerin ardından bakıyordu. Sanki göz bebekleri tanıdık bir grup insan, erkek, kadın ve çocukların gözlerinden geçerek bana bakmaktaydı. Gemi, gökyüzü, okyanus. Hepsi ortadan kaybolmuşlardı. Bu sıra dışı ve fantastik sahnedeki figürler dışında hiçbir şeyin bilincinde değildim. Sonra birden üzerime bir karanlık çöktü ve loş ışığa yavaş yavaş alışan biri gibi biraz önce çevremde bulunan güverte, direk ve halatlar yavaşça gözüme görünmeye başladılar. Bayan Harford gözlerini kapamış, okuduğu kitap kucağında açık, belli ki uyuyakalmış bir şekilde sandalyesine yaslanmıştı. Bakışlarım sayfanın en üstünde yazanlara kaymıştı. Bu, Denneker's Meditations isimli nadir bulunan ilginç kitabın bir kopyasıydı. Hanımefendinin işaret parmağı şu metnin üzerinde durmaktaydı. Bazılarına uzaklara sürüklenip bir süre vücudundan ayrı kalmak nasip olur. Aynı yatakta akan derelerden güçlü olanın zayıf olanı sırtında taşıdığı gibi yolları kesişen, aralarında kan bağı bulunan kişilerin ruhları da önceden belirlenmiş yollarında giderler. Miss Harford irkilerek kalktı yerinden. Güneş ufuk çizgisini aşmıştı. Ama hava soğuk değildi. Bir parça esintiden bile eser yoktu. Gökyüzünde de bulutların emaresi okunmazken
yıldızlar da köşelerine çekilmiş gibiydi. Sonra güvertede bir koşturmaca sesi duyuldu. Aşağıdan seslenen kaptan barometreye bakmakta olan ilk yetkili kişiye katıldı ve hemen sonra onun "Aman Tanrım" diye haykırışını işittim. Bir saat kadar sonra karanlıkta görünmeyen ve adeta bir serpinti gibi duran Janet Harford'un bedeni batan geminin o korkunç girdaba girmesi yüzünden ellerimden kayıp gitti. Ben de kendimi bağladığım suyun üstünde yüzmekte olan gemi direğinin halatları arasında bayılmıştım. Beni kendime getiren bir lambanın ışığı oldu. Bir buharlı gemi kamerasının tanıdık gelen ortamında ranzada yatıyordum. Karşıdaki kanepede yarı çıplak halde kitap okuyan bir adam oturuyordu. Yüzünü hatırladım. Arkadaşım Gordon Doyle'dı bu. Gemiye bindiğim gün Liverpool'da karşılaşmıştık. Kendisi City of Prague gemisiyle yolculuk etmeye hazırlanırken ona eşlik etmem için bana ısrar etmişti. Birkaç saniye sonra ismini söyleyebildim. Sadece evet demekle yetinip gözlerini kitabından ayırmadan bir sayfa daha çevirdi. Doyle diye tekrar ettim. Onu kurtardılar mı? Bunu söyledikten sonra bana bakmaya tenezzül etti ve bu durum onu eğlendiriyormuş gibi gülümsedi. Açıkça görülüyordu ki benim hala yarı uykuda olduğumu sanıyordu. Onu "Sen kimden bahsediyorsun?" diye sordu. "Janet Harford" diye yanıtladım. Eğlencesi şaşkınlığa dönüşmüştü. Hiçbir şey söylemeden öylece bakıyordu bana. Birkaç dakika sonra "Bu hangi gemi?" diye sordum. Doyle bir kez daha gözlerini bana dikmiş, öylece bakıyordu. Liverpool'dan New York'a gitmek üzere yola çıkmış, kırık bir direkle 3 haftadır denizde olan City of Prague gemisi. Asli yolculardan ben, Mr. Gordon Doyle ve sen sersem Mr. William Jarrett'sın dedi. Bunun üzerine yatakta doğruluverdim. Yani sen şimdi tam 3 hafta boyunca benim bu gemide yolculuk ettiğimi mi söylüyorsun Doyle? Evet, yani neredeyse. Bugün Temmuz'un 3'ü. Hasta mıydın peki? Pek sayılmaz. Aslına bakarsan yolculuğumuz boyunca nizami ve yemek vakitlerinde de oldukça dakiktin dedi. Tanrım, Doyle, sence de bu yaşananlarda bir gariplik yok mu? Lütfen biraz ciddiyetle yaklaşmayı dene bu duruma. Yani ben şimdi Marrow gemisinin enkazından kurtarılmadım mı diye sordum. Son söylediğimin üstüne Doyle'un rengi birdenbire değişiverdi. Yaklaştı ve parmaklarını bileğimin üstüne koydu. Birkaç saniye sonra da sakince Janet Harford hakkında ne biliyorsun diye sordu. Onun hakkında asıl sen ne biliyorsun diye sordum aynı şekilde. Doyle ne yapması gerektiği hakkında düşünüyormuş gibi birkaç dakika gözlerini benden ayırmadı. Sonrasında kendini yine sandalyesine bıraktı ve konuşmaya başladı. Neden anlatmayayım ki? Bir sene önce Londra'da tanıştığım Janet Harford'la evlenmek üzere nişanlıyız biz. Devonshire'ın en güçlü ailelerinden biri olan ailesi bu durumu öğrendiklerinde bir hayli öfkelendiler. Biz de bu durum üzerine gezice kaçtık. Daha doğrusu kaçıyoruz. Sen ve ben bu gemiye binmek üzere biniş alanına doğru ilerlerken Janet ve zenci bir hanımefendi olan sadık hizmetkarı Marrow gemisine binmek için yanımızdan arabayla geçmişlerdi. Janet benimle aynı gemide yolculuk etmeye razı olmadı. Yakalanma riskini en aza indirgemek için onun başka bir gemiye binmesi maalesef ki yapılacak en iyi şeydi. Ama şimdi telaşa düşmüş durumdayım. Çünkü gemideki bu aksaklık bizi uzunca bir süre yolumuzdan alıkoyabilir. Ve bu durumda Marrow gemisi bizden önce New York'a varır ve zavallı kız nereye gideceğini bilemez. Doyle bana bunları anlatırken hala yatakta yatıyor olduğumdan zar zor nefes alıyordum. Ama besbelli ki bu durum Doyle için hiç de can sıkıcı değildi. Ve kısa bir duraksamadan sonra anlatmaya devam etti. Janet, Harford'lar tarafından evlat edinilmiş bir kız. Annesi Harford'ların yaşadığı yerde avlandığı sırada at tarafından yere fırlatılarak ölmüş. Ve babası da
duyduğu üzüntüden deliye dönerek aynı gün kendisini öldürmüş. Hiç kimse istememiş çocuğu. Ancak bir süre sonra Harford'lar evlat edinmiş Janet'ı. Janet, onların evladı olduğuna inandırılarak büyütülmüş. Doyle, okuduğun kitap nedir diye sordum. Bu Denneker's Meditations. Antika bir parça. Janet vermişti. Onda 2 kopyası vardı. Bakmak ister misin? Yere düştüğü için açık duran kitabı bana doğru ittirdi. Açık duran sayfaların birinde bir metin gözüme çarptı. Bazılarına uzaklara sürüklenip bir süre vücudundan ayrı kalmak nasip olur. Aynı yatakta akan derelerden güçlü olanın zayıf olanı sırtında taşıdığı gibi, yolları kesişen, aralarında kan bağı bulunan kişilerin ruhları da önceden belirlenmiş yollarında giderler. Heyecanımı kontrol altında tutmaya çalışarak, Janet ile kitaplar konusunda benzer zevkleriniz varmış, yani var demeye çalıştım. Evet ve belki de şimdi onun ve yolculuk ettiği geminin adını nasıl bildiğini, açıklama nezaketini gösterirsin bana artık dedi. Uykunda bahsettin ondan dedim. Bir hafta sonra New York limanına giriş yaptık. Ama Merrow gemisinden bir daha haber alınamadı.